Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz plastik ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Oygar Aytekin. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sık sık ağırlıyoruz sizi programımızda. Sağ olun, çok teşekkürler. İyi ki de geliyorsunuz, iyi ki varsınız hocam. Çok güzel konular konuşuyoruz sizlerle birlikte. Bugün biraz tabii popoya döneceğiz. Evet değil mi? Artık böyle Kim Kardashian'dan sonra herkeste bir popo merakı başladı. Kesinlikle. Hem Kim hem de Jennifer Lopez'den sonra tabii. aslında değil mi? Hollywood yıldızlarından sonra bu popolar hayatımıza Onlar girdi. bir çığır açtı, evet. Onlar açtılar. kesinlikle çığır açtı. Tabii burada sosyal medyanın da gücü çok fazla. Çünkü görüyoruz işte öncesi sonrası fotoğraflar paylaşılıyor yurt dışından, yurt içinden ve gerçekten insanlar artık yaptırmak istiyorlar. Böyle bir etkilenim söz konusu Yurt oldu. dışında talep çok daha fazla gibi geliyor bana, bilmiyorum. Bir de Ama yurt dışında inanılmaz. aslında İngiltere da çok dolaylarından, Yani daha hocam, çok İngiltere İngiltere dolaylarından. dolaylarından. Özellikle işte oralı bazı hastaların çok yoğun talebi var bu konuda. Tabii kombin ameliyatlar şeklinde falan filan da geliyor onlar daha çok. Ben orantıya dikkat ediyorum. Yani bir oran olması lazım. Şöyle hoşa gidecek bir oran olmasa. Burada geçenlerde bir belgesel izledim. Altın oranın aslında çok da doğru olmadığı ile ilgili falan filan bakıyoruz doğada. O kadar da değil ama yani bir göz oranı diye bir şey var. Yani gözümüzün Kesinlikle hoşuna hocam. gitmesi lazım. Ama bir taraftan da bizim de hani yaratılışımızdan gelen bir asimetri de var. Yani Tabii. her şey böyle kuralına işte santimine de ölçüsü uygun değil bir taraftan. O asimetri de güzellik katıyor, farklılaştırıyor bizi. Evet yani şimdi hiçbir şeyin simetrik olmasını geçenlerde bir genç hastama şöyle söyledim. Daha da çok dudak dolgusu, daha da çok dudak dolgusu. Hani bir yerde annesi özellikle getiriyor. Ben durduruyorum kızı diye. Dedim ki bazı şeylere kafaya takmayınca hayat çok güzel biliyor musun dedim. Annesi hemen bunu bir yere yazmam lazım falan filan dedi. Şimdi ama tabii ki takılacak şeyler var dediğiniz çok doğru. Ama yani bazen gerçekten çok düz oluyor. Tabii burada artık bir kadınsılık istiyor. İhtiyaç burada değil mi? Evet. Mesela vücut geliştirme Avrupa şampiyonluğuydu. Bu hani kaslı falan. Evet. Popo yaptırmaya geldi. Dedim ki yani şimdi açtık baktık. Dedim ki harika bir popo. Hani Erkek mi kadın mı bu arada? Kadın. Heh, kadın. kaslı şimdi ben bilmiyorum işin oradaki tarafını neye bakıldığını ama yani kaslı. Yani anatomi kitabından fırlamış gibi. Yok dedi. Yani bizde kadınsılık arıyorlar gene burada. Ona mesela dolgu yaptık. Yoksa hani bana sorsanız taş gibi işte vücut hani anatomi. Yok dedi. Kadınsı olacağız dedi orada. Ama Dolgu hocam yaptık. mesela benim şey çok dikkatimi çekiyor. Biz Türk kadını zaten biliyorsunuz kalçalıyızdır. Özüne bakacak olursak. Onun için ben bu popo operasyonlarında işte popo kaldırma olsun, popo büyütme olsun operasyonlarda Türklerden daha ziyade. Çünkü zaten Türk kadının en büyük kabuslarından biri koca poposudur. Yanılıyor muyum? Hep böyle zayıflamaya. Yani Gerçekten biraz öyle geniştir yani. O yüzden hep böyle zayıflamayla bilakis onu küçültmeye çalışır. Hatırlarsınız Gülben Ergen'in de zamanında bununla ilgili bir sözü vardı. Biz dedi yani bir somon ekmeği menemenle yiyen insanız. İskoçya'da ya da İskandinav ülkelerine doğmadık ki somonla büyümedik. Tabii ki dedi etli butlu kalçalıyız dedi. Açıkçası buradan yola çıkacak olursak ben şöyle düşünüyorum. Türk kadınında bu kadar çok büyük bir popo merakı yok. Ama işte böyle Avrupa'da işte İngiltere'de ya da bir takım yerlerden gerçekten Türk hekimlere bu iş için çok gelenleri görüyorum. evet ama o gelen hastaların büyük bir kısmı bakıyorum hiç de küçük değil. Gerçekten değil. Bir algı bozukluğu belki de orada işin içine giriyor. Benim uzak durmaya çalıştığım bir hasta grubu var. Eğer algısına çok inanmıyorsam, güvenmiyorsam vazgeçiyorum ya da vazgeçiriyorum. Mesela kızlar geliyor şimdi, genç kızlar diyor ki ben mini etek giyemiyorum. Liposuction yapar mısın? Tehlikeleri anlatıyorum, sıkıntılarını anlatıyorum. Sonra gidiyor, birkaç ay geçiyor, geliyor hasta. Diyor ki ben liposuction yaptırdım. Çukur, keşke çukur. de yaptırmasaydım değil Gene mi? mini etek giyemiyorum. Ne oldu? 0'a 0 elde var 0. Buralara bu dolgu kadar yapar yani. mısınız bu boşluklara? Diyorum ki niente. Olmaz. Çünkü hani o dolgu yapacağınız dokunun bir taşıyıcılığı olması lazım. Bacakta çalışılmış bir hani deneysel amaçlı yaptığım birkaç hasta var. Sıkıntı yaşamadım ama şimdi bu ticari olarak sonuçta hasta buna bir bedel ödeyecek. Gireceğim bir risk olmaz o. O yüzden de maalesef gene mini etek giyememeye devam ediyor. Şimdi popoda da öyle. Abartmamak lazım. Ama esas işte gelen hastalar mesela kalçası dümdüz. Yani erkek poposu gibi diyorlar ya öyle. Şimdi onun gerçekten ihtiyacı var. Evet, mesela ihtiyaç doğrultusunda Evet, yapılan, onlara canımız yapılması feda, gereken yapıyoruz bir ne işlem gerekiyorsa. aslında. Dediğim gibi orantı olmalı. Yani çok büyük bir popo gibi bir
Ben şahsen öyle bir beklentim yok açıkçası. Güzel de bulmuyorum çok aşırı büyük popoyu. Ama işte algı bozukluğu olmaya başlayınca hani şeyi bilirsiniz, zayıftır. Böyle bir reklam vardı. Aynada kendisi şişman gibi gözüküyor. Evet. Yetmiyor ona. Zayıflamakta sınır yok artık, yetmiyor. Galiba bunlarda da öyle oluyor. Biraz Yani algı büyüklükte bozukluğu sınır yok. Meme gibi. Mesela benim en büyük taktığım silikon 350, galiba bir tane de 400'lük vardı. Yıllar önce de Avusturyalı bir hastaya taktım, 675 vardı mesela. Hocam bu rekor sizde olabilir mi? 675 ilk kez duydum. Bakın şimdi kadına ben karın germe yapmışım, vajina daraltma yapmışım, kol germe yapmışım, uyluk germe, bir iki bir şey daha vardı unuttum. Ve dedi ki bunu takmazsam ben takacak birini bulurum. Şimdi ya doktor olarak hocam siz de biliyorsunuz yani bazen mecbur kalıyorsunuz. Yani o reputasyon olarak hoş bir şey olmaz başka bir yere gitmesi. Taktım. Ama yani tercih etmeyeceğim bir şey. Yani ne oluyoruz? Kaldı ki şimdi yeni çıkan silikonlarda az hacimle daha büyük projeksiyonlar yaratabiliyoruz. Yani eskiden silikonların hacmi konuşuyordu. İşte kız arkadaşım 450 yapıldı, ben 500 istiyorum. Neyi yarışıyoruz? Çok komik gerçekten böyle şeyler geliyor. Ama 275'lik bir silikon o kadar güzel mesela şimdi yeterli şeyler çıkarıyor ki sonuçlar. Abartmaya hakikaten gerek yok. Popo da öyle yani bir yerde dur demesini bilmek lazım. Peki bu buttock lift dediğimiz aslında popo germe ameliyatından sonra popo gerçekten küçülüyor mu? Şimdi küçülmeyi ne olarak gördüğümüze bağlı. Mesela sarkık bir meme düşünün. Yoksa sarkmayı mı toparlıyor aslında? Aslında evet sarkmayı toparlıyor. Evet yüz ölçümünü belki biraz küçültüyor, deri çıkarıyoruz çünkü. Ama yani o kadar mükemmel sonuçlar çıkıyor ki yani böyle 20'li yaşındaki bir popo elde ediyorsunuz. Ama şu açıdan bakarsanız aslında yine küçülmüyor. Çünkü şimdi deriyi şöyle yukarı alıyoruz ya. Üst taraftaki derinin sadece üstünü tıraşlıyoruz. Alttan çektiğimiz onun üstüne bindiriyoruz. Ne oluyor? 2 katı aslında kalınlaşmış oluyor var olan yağ dokusuna bağlı olarak. Yani evet ve hayır küçülme. Evet yüz ölçümü biraz küçülüyor ama yükseliyor popo, dikleşiyor. Daha kalkık oluyor, daha dik oluyor. İnanılmaz dirileşiyor. Daha dinamik oluyor aslında değil mi hocam? Başlangıç yeri biraz daha kabarıyor. Güzel bir başlangıç elde ediyorsunuz. Onda da gerçekten çok güzel sonuçlar var. İşte izinden falan korkuyorlar. Bikini bölgesinde kalıyor iz. Ben ne onu güzel. soracaktım hocam. Yani iz ne kadar kalıyor, ne ölçüde oluyor iz? Yani boydan boya tabii bir iz var. Yani çataldan başlayan yanlara doğru yay şeklinde giden bir izimiz var. Ama işte dövme yapılabiliyor. Çok hoş dövme yaptırıp gelenler var işte getiriyor mesela. Hocam bak şöyle dövme yaptırdım nasıl güzel olmuş falan. Şuraya şunu eklesen daha güzel olur. Bazen body lift'e çeviriyoruz. Mesela ön tarafa doğru gidip iç bacakları da gererek yani sanki bir kemer şeklinde deri alıp atıyormuşsunuz gibi oluyor. Ama yani tavsiye edilmeyecek bir işlem gerçekten değil. Sonuçları muhteşem diyorsunuz. Evet. Sonuçları muhteşem. Peki burada mesela biz genital estetik ameliyatlarda yaparken işte bazı hastalarımızın işte kilo verme sonrasında mons plastilere ihtiyacı olabiliyor. İşte mini abdominoplastiler falan yapabiliyoruz. Burada peki karın germeyle birlikte yapılabilir mi bu işlem? Abdominoplastilerle Tabii işte yapılabilen body bir lift dediğimde işlem aslında mi? öne doğru geliyorsunuz ya. Hani karından da İsterseniz yanlardan direkt apış arasına doğru inebilirsiniz. İsterseniz hem apış arasına doğru inip hem de karından bir miktar alabiliyorsunuz. Kombine ameliyatlarda beraberinde yapılabiliyor yani. Ne kadar güzel. Yani bu tür bir kombine ameliyatı mesela tercih ederim ama işte meme küçültmeyle mesela birleştirmek istemem böyle bir ameliyatı. İkisi de bence Yani aynı bölgedeki kombin ameliyatları bir arada olabilir. yapmak Evet. sanıyorum Hastaya daha da doğru çok değil mi yüklenmemek hocam? lazım. Daha Yani da yasak. etkili Hasta olur. zannediyor ki yani hepsini bir arada yapınca sanki iyi oluyor. Hayır iyi olmayacak. Ameliyat süresi uzuyor. Beyninizin katlanmak zorunda olduğu sinyal miktarı artıyor. İyileşme dönemi İyileşme uzayabilir. dönemi. Tabii. Bambaşka. Ve bir komplikasyon yaşadığınızda hangisinden şimdi enfeksiyon oldu diyelim. Oradan mı kaynaklanıyor gibi falan. Hastaları genelde bundan da vazgeçmeye çalışıyorum. Kombine olmasın. Her şey güzel olsun. Sırasıyla olsun. Peki hocam, Türk hastalar mı daha sıklıkla bu şikayetler ve bu operasyon istekleriyle geliyor yoksa yurt dışından mı daha çok tercih ediliyor? Daha çok yurt dışından bilinçli bir tercih söz konusu. Ama Türkiye'de daha yani hastayı yönlendirmek gerekiyor. Ben eskiden hasta bana bir şey hani sorduğu zaman ya bana laf düşmez diye düşünürdüm. Çünkü ya hastayı rahatsız etmiyorsa bana laf düşmez hakikaten. Ben şimdi kalkıp da sana burun yapmak lazım, sana kulak yapmak lazım dersen git önce kendi burun yaptır demez mi hasta? O yüzden hastayı bir şey rahatsız ediyorsa ona odaklanmayı ben tercih ediyorum. Son zamanlarda şeyi fark ettim.
çok yanlış yönlendirmeler oluyor. Kesinlikle Özellikle hocam. sosyal medyada. Çok doğru. Evet, o yüzden yani en azından bir tüyo alacaksa hani doğru yerden alsın diye Doğrusu bir şeyler hekimden söylemeye alması başladım. aslında. Evet. Ben de size şu konuda hem katılıyorum yani hem katılmıyorum. Eski sürecinize katılmıyorum. Evet. Çünkü şimdi bakın başka bir alanda bir hekime gittiğimizde nasıl tam teslimiyatla gidiyoruz değil mi? Yani dinliyoruz. Örnek veriyorum bir nöroloğa gittik. Ya da değil mi hani bambaşka bir alan için gittik. Şimdi estetik cerrahide son yıllarda gördüğüm şöyle bir şey var. Hekimler gerçekten biraz aslında karışmak istemiyor. Bir tık geride duruyor. Yani sizin şikayetiniz nedir? Şimdi burada size gelen aslında doğru bilgileri almak için, yani bu konuda sizin yönlendirmeleriniz için gelmek istiyor. Fakat bazı hekimlerin böyle bir özelliği var. Mesela diyor ki şikayetin nedir? Hocam Ben de aslında zaten direkt öyle bilmiyorum gidiyorum ama yani size dediğiniz gelmese evet çok dedim. doğru. Sizin bana doğru nokta atışları yapıp bak bunu böyle yaparsak daha iyi olur demeniz. İşte o zaman kendimi çok iyi hissetmiyordum. İşte o sizin katılmanız eski. Şimdi dediğinizi ben de artık anladım. Yaş Yani sebebiyle belki kesinlikle yaşlandık. yönlendirmelisiniz. Evet, Çünkü buna ihtiyaçları o zaman var. ne oluyor biliyor musunuz? Sizler geri çekildikçe, sizin gibi kıymetli hekimler birazcık bu topa girmek istemedikçe açıkçası Kapanın elinde kalıyor. aynen öyle. Sonra da merdiven altı yerlerde çok yanlış operasyonlar yaşıyor kişiler ve sonuçlarını ve bedellerini çok ağır ödüyorlar. Onun için benim özellikle estetik konusunda plastik cerrahların bu konuda danışanlarını hani onlara bırakmadan yönlendirmesinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi artık onu yapmaya başladım. İşte o hani Türk hastaları biraz bu konuda yönlendirmek gerekiyor gerçekten. Sonrası mesela bir hasta şimdi ameliyat etmişim. Şortuyla hastanın önünden geçti. Ay dedi böyle bir popo istiyorum dedi şimdi o hasta. Bizim hemşire arkadaş da dedi ki hoca yaptı. Hemen ben de istiyorum. Yani mesela bu konuşulmasa ben söylemeyeceğim hastaya. Belki ihtiyacı var. Çünkü biz hani hastaya sorduğumuz zaman dediğiniz o konuda çok doğru. Mesela neresi rahatsız? İşte burnumdan. Halbuki tamamen gerçekten hastayı soyup şöyle bir bakıp yani neyse bir dizi vardı ya öyle Amerikan dizisi onun gibi. Ve ona göre yönlendirmek belki de en doğrusu. Yavaş yavaş belki de oraya doğru gideriz. Evet. Kesinlikle bence Burada, en doğrusu olur hocam. Aslında şöyle de bir durum var. Ben de eskiden benzer şey. Mesela hasta gelirdi. Ben yeni duydum böyle bir kavram. İşte genital estetik üzerine. İşte genital estetiğe ne ihtiyacım var bir bakar mısınız? Ben bilmiyorum şekliyle geliyordu. Ben de aslında özgüvenlerini kırmak istemiyordum. Değil mi? Evet. Aslında benim en büyük korkum oydu. Yani özgüvenleri kırılır Bir mı de bir acaba? çekiciniz var. Hani bir hani efendilikten acaba bir şey ötürü. söylesem hani bir kötü hisseder mi kendini? Kadınlık gururunu Çok iyi anlıyorum, evet. Zedeler miyim acaba diye. Ama sonrasında gerçekten böyle söylemek gerektiğini düşündüm ve artık o şekilde yaklaşıyorum. Evet. Peki hocam, yine bize çok kıymetli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkür Çok ederiz. teşekkür Sağ ederiz. olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza Çok sağlık. teşekkürler. Sağ olun. Evet efendim, 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz plastik ve estetik cerrahi uzmanı, operatör doktor Oygar Aytekin'di. Kendisiyle bugün popo kaldırma, popo küçültme, kombin tedavileri konuştuk. Verdiği kıymetli bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizi izlemeye devam edin.